8. günden herkese merhaba. Evet, İtalya'da La Spezia'dayız. Bugün burada son günümüz olacak. Biliyorsunuz Cinque Terre'de 3 köyü gezdik. Son 2 köy kalmıştı. Onu da pazartesi gününe bıraktık. Açıkçası 3 köy ve biz yani 3 köyü gezerken dolu dolu geziyoruz. Hem çekimler yapıyoruz. O yüzden öyleli 2 köyü de bıraktık. Bakalım bugün oraya doğru gideceğiz. Ece'nin pet shop'a gitmesi gerekiyordu. Şimdi o oraya gitti. Ben de kamp alanından biraz geç çıktım. Tren istasyonunda buluşacağız. La Spezia'da. Şimdi şöyle bir karar değişikliği oldu. Tam tren biletini alırken 2 köy için ayrı ayrı bir bilet alalım diye düşünürken günlük bilet de bu arada 27 euroya aldık ve böylelikle daha kolay git gel olacak. Yani biz 19,5 gibi düşünmüştük ama o sezon, ölü sezonlar içinmiş. Şu an bu sezonda mümkün değil dedik bunu. Levanto'yu biz görmüştük daha önceden. O yüzden de sonrasında araştırdık ve gördük ki Levanto'da plajlar daha fazla ve denize girme olasılığı var. Saatte şu an tam 12 ile 12.30 arası. O yüzden tam bu saatlerde denize girmeyi seçiyoruz Ece'yle. Gezmek mümkün değil çünkü bu sıcakta. O yüzden Levanto'yu da gözümüzü böyle kestirmişti. Görmüştük ya, dedik oraya gidelim. O diğer 2 köyü de Cinque Terre'ye ait 2 köyü de sonrasında akşamüstüne doğru görürüz dedik. Çok da büyük bir yer değil galiba. Öyle şimdi merkeze doğru yürüyoruz. Ece'yle de buluşmuştuk bu arada. Böyle sahiline geldik. Şurada da sanırım yakından çekebilirsem, görebilirsem, evet, merkezde burada kalıyor. Çok güzel. Şimdi bir kafede oturmak istiyoruz açıkçası. Öncelikle hiçbir şey yemedik. Merkezine yakın bir yerde belki bulabiliriz. Merkez daha içeride kalıyor ama şimdi algılayacağız, daha şehri algılayamadık. Ama kahve içmemiz şart. Biliyorsunuz. Çok güzel binalar var burada. Şöyle her yerde küçük küçük mekanlar gözüküyordu haritadan baktığımızda. Bence evet, orası bar gibi ama wine bar. Ay hakikaten evet. Bence kahve de vardır ama. Evet, burada oturalım. Paninolar 8. Bakıyoruz. Çok da 10. Salatalar var. Girişler var. O bayağı güzel tabaklar var. Açız. Bir de bugün çok oyalanmak istemiyoruz. Çünkü akşam saatlerinde çok zor oluyor. Geç kalınca otobüs olayları. Çok kaç ya. Evet, gördüm. Ziyade hızlı. Yiyeceğim şey bu. Yiyeceğiz. Evet. Çok seviyorum o ekmeği. Ece de çok seviyor. Herhalde lemon Evet. Biz zaten karar vermiştik aslında. Yalnız kahve var mı? Vereyim. Ondan sonra sunları paylaşacağım. Kahve var mı? Yediğimiz şeyi valla buralarda. Normalde pek sevmem ama var. Hiç kahve göremiyorum. Burası bar diye de geçiyor biraz. Bir şey içeriz. Soğuk kahve vardır. İnşallah soğuk kahve vardır.
vardır ya. Sacchino pesto. Sacchino pesto. Bazen evet. Bir şey de koyabiliyoruz. Ay çok tatlı numaraları yapmışlar, bakar mısınız? Taşa 9 numaraya oturmuşuz. Üstünde bir sipariş verelim. Sonra siz de görün ne yediğimizi. Soğuk kahvelerimiz geldi. Evet, siparişlerimiz geç olsa da geldi. Pesto soslu ve peynirli benimki. Adı Framura. Ece'ninki de böyle patlıcanlı bir şey. İsmi de Mamaxola. Bilmiyorum, umarım doğru söylüyorumdur. Evet, afiyet olsun bize. Çok açız. Evet, şimdi gidiyoruz. Bakalım denize gitme zamanı. Yakalandı. Oh, iyi mi böyle? Yukarıdaki evsizler modeli. Ay, böyle evsize can kurban baby. Model gibi. Heykel gibi vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Merkez çok içeride kalıyor. Bence hem oradan, yani çok içeride değil mi, 8 dakikalık yürüye yürüye oradan da trenin oraya geçeriz. Çünkü bu tarafta her şey. Tren de o tarafta kalıyor geldiğimiz gibi. Biz deniz kenarına çıktık çünkü direkt. Ha, oradan. Tamam işte, aynı hizada kalıyor. Bir daha bak istersen. Bir piyano çalıyor şu anda. Evet, çok güzel dükkanlar var bu sokakta. Merkeze doğru götürüyor bu sokak ve gerçekten orta çağdan kalan şu rengarenk binaların güzelliği. İtalya'da tabii ki böyle sanatsal şeyler görmek çok mümkün. Şu an güneşten alerji oldum gördüğünüz üzere ve trendeyiz. Manarolla'ya doğru gidiyoruz. Ece'nin durumu şu an sana Avrupa'nın güneşinde böyle oluyor. Türkiye'nin güneşinde olmuyor. Evet, çok Avrupa'yı gezdiğimiz için ondan tatlıyım. Hırvatistan olsun, İtalya olsun. Hiç güneşin gözüne dokunuyor. Evet. Bakalım dünyanın hangi yerlerinde nasıl güneşe karşı alerjimin olup olmadığını bana göster Evren. Söyleyebilir miyim? Nerede? Söyle. Güney Amerika. Oraya alerji yapıyor. Öyle mi? Bunu deneyelim o zaman. Seneye yaz. Bunu söyledi. Ama seneye yaz nasıl gideceğimizi de güzel bir şekilde
Yani şöyle, İtalya yazın gerçekten şey değil. Evet, Ağustos kolay bir şeyden geçmiyoruz. Sadece ikimiz olsak bir şekilde biz onu da atlatırız ama Floki yani çok etkileniyor sıcaktan ve o varken yani olamaz yani. Denize girmemiz falan yani o varken çok zor. Biz bile onu ekstra iyi yaptık. Tabii bugünkü İyi yönettik yani. aslında güneş güneş gözlüğü çok iyiydi yani kumu kazdık, soğuk kum açtık ona ama bütün gözlerimiz tuttu. Ama Evet. Bir de ekstra yaptı. gözlerin içini yıkadım ben. Bildiğin su gözlerin içini böyle açtım. Sen suyu elindeki suyla yaptın değil mi? O da bitti. Ay. Pönk diye gözün içine açıp içine döktüm yani. Koca şeyler. Bize çok fenalık geliyor. İnsanlara bakıyoruz. İnsanlar hiçbir şekilde bir fenalık geçirmiyor. Bizim sıcağa karşı bence şeyimiz düşük. Ne derler? Dayanıklılığımız. Hemen ikimizin de mod yani değişik oluyor. Öyle şeyler bırakıyor. Benim şuram alerji oldu ve melek kanadı şeklinde. Benzetmelerimiz de devam ediyor bir yandan. Beyaz tüylerimizi bulduk. Bugün her şey çakır çakır yolunda gidiyor. Sabahtan biliyorsunuz biz ayrıydık. O pet shop'a gittik. Ben ayrı geldim karavan kampı yerinden. Beyaz tüy bulmuşuz. Neyse tren istasyonundayız. Treni bekliyoruz. İkimiz de aynı anda çıkarttık. Ece o an benimkini gördü mü bilmiyorum ama o çıkarttığında bana şey bilgisini verdi. İşte neyse bunu buldum hani her şey yolunda gidecek diye düşünüyorum. Benim de o sırada elimde var. Ben de aynı anda oldu yani. Böyle şeylerimizde oluyor olmuyor. Ricordiamo che il biglietto digitale è modificabile entro l'orario di partenza programmato del treno acquistato. Scegli il biglietto digitale anche in biglietteria per il tuo prossimo viaggio. È facile, tu viaggi con la massima flessibilità. Condizioni su trenitalia.com. If you travel with the regional digital tickets, it automatically validates at the scheduled departure time. Please note that a digital... Attenzione! Alcune porte esterne di treno, indicate con una targhetta gialla, sono fuori. Evet, Manarola'dayız ama çok kalabalık burası nedense en kalabalık yer olabilir yani şu an indiğimiz trende. İnanılmaz bir şey. Resmen insan trafiği. Ama burası neden baby? Şu an bu kadar. Bir şey var burada. Bayağı uzun bir çıkış var, böyle bir tünelden çıkacağız. İlk defa böyle bir uzun tünelden geçiyoruz burada. Çok değişik bir girişi var buranın. Bakalım hangi yöne gideceğiz. Evet, şu merdivenlere çıkıyoruz. Girişte gördüğümüz sol tarafta kalan. Sanırım buradan denize doğru gidiliyor. Deniz gözüktü. Gerçekten burası da ayrı bir havası olan bir köy. Farklı her biri. Her birinin çıkışı, girişi birbirinden farklı. Ama hepsi de denize çıkıyor. Çünkü buradan biz de gireriz. Şuradan atlayanlar da oluyor. Buradan girelim dedik ama Ece çok dar olduğunu söyledi. Şöyle bayağı zorlayacak bizi yani flopiyle. Ondan girmeyeceğiz. Sıcaktan telefonum da açılmıyor bu arada.
sıcaklık uyarısı veriyor. O yüzden çekebildiğim kadarıyla çekiyorum. Eceler buradaymış ama bir yer kapalı dedi. Anlamaya çalışacağım şimdi. Şurada bir park gibi bir şey var dedi. Burası mı? Evet. Şurada oturuyor. Yine bir gölge bulmuş. Evet, parkın orada buluştuk. Ter içindeyim. Biz ter içindeyiz yani. Çok soluklanıyoruz şurada gölgede. Yani mekanda full. Şimdi bir köy daha var görelim dediğimiz. En azından orada güzel bir yer görürsek otururuz ve oturduğumuzu anlarız. Yani oturmak için oturmak da saçma olacak. Saatte 5.30'a geliyor. Yani orayı en son durağı değerlendirmek daha mantıklı geliyor şu anda. Çünkü burada da eğer denize gir onu yap falan yaparsak 1,5 saat en az burada gidecek. Ve bizim akşam geç kalmamamız gerekiyor ciddi anlamda artık. Hani şakası yok. Toparlanmamız lazım. Ki yarın erken yola çıkalım. Florance'ye doğru gideceğiz. Öyle. Ay. Ağacın altı güzel oluyor. Yok mu? Var bir yer ya. Yok mu hiçbir yer? Sen nereden baktın? Yine öyle. Ben Instagram'dan bir bakayım fotoğraflara. Bazen o da yardımcı oluyor. Yine bir tünel. Ama çok güzel duvarlara bakar mısınız? Mozaik. Evet, çok güzel böyle yemeğini take-away tarzında alıp çıkacağın yerler var. Bayağı bir yeme içme mekanı var burada. Evet. Buradan trenden inmiştik. Yukarı bir şöyle bir baktık. Şimdi de Marina'ya doğru gidiyoruz. Marina'ya da buradan gidiyor. Ay, buradan denize girer miyiz acaba? Gerçi şeyi de geçirmememiz lazım ama treni kaçırmamamız lazım bu sefer. Geç kalmamak adına. Çok güzelmiş burada insanlar. Masa koymuşlar. Kemerlerin altına. Şuradan da şöyle bir görüntüsünü alalım. Ama çok güzel. Her yerden denize böyle giriyorlar. Tak tak. Çok güzel denize girme yerleri var, kayalıklardan. Belki Ece görmüştür ve önden gitti. Evet, en sonunda da böyle bir yer var. Çok güzel, gölgede hem. Şöyle bir yere oturacağız şimdi. Şu masayı kaptım. Ece'yi bekliyorum.
Biliyorsunuz olmazsa olmazımız keyfimiz. Sangriyalarımızla bu keyfe ve akşam güneşine eşlik ediyor. Ece denize girdi Floppy ile. Daha doğrusu Floppy kendini fırlatmış, ne yapsın? Valla ben de fırlatacaktım, az kalsın. Ama şimdi Ece'yi bulamadım bir anda. Ondan da korktum yani, kaybolmayalım diye. Hayır, WhatsApp çekmiyor. Dedim ki telefonum kapandı. Normalden arıyorum, çalıyor, algılamaya çalışıyorum. Ya olduğun yerde internet çekmiyor ki, bence çekmiyordu orada. Ondan. Aynen, neyse gerisin geri döndüm. Hatta sana WhatsApp'tan yazdım, ben buraya atlıyorum diye. Ama sonra ulaşamayınca hadi dedim döneyim bulayım, ondan sonra atlarım dedim. Ama şimdi önce bir içelim, ondan sonra atlayayım. Sonra artık karavana gideriz. Ondan aşağı evde olamıyoruz. Yani bilemiyorum. Köyler bizi çok oyalıyor. Ve yani iki yerde çok bir şey de yapmadık yani mekanda, ne bileyim. Hani ikincide hiç yapmadık. Yani işte falan Ben anlamıyorum. şeyler rötar işte, trenler rötar. Ya da biz rötar yapıyoruz bazen. En son bindiğimiz tren. Bizimle ilgili bir yerde. Evet. Bizle alakalı değil, sorduğumuz halde öyle oldu. Neyse şimdi biz şöyle manzaramızın keyfine bakalım. Elimde çok acıyor. Havada sıcak. Zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Görüşürüz. Şimdi hemen treni kaçırmamak için o gözüme kestirdiğim kayalık yerde denize gireceğim. Sonra Ece'yle buluşacağız. Belki bir şeyler take away alabilirsek çok güzel bir şeyler yeriz. Çünkü karavanda yapamayız. Şu anda yani öyle bir zaman yok. Onlarda da yemek yemek istemiyoruz. Bakalım. Şuradan girmeye çalışacağım. Çok güzel. Bu arada burası en güzel girdiğim deniz olabilir şu anda. Tam gün batımına denk geliyor ve gerçekten öneriyorum. Özellikle bu saatlerde buraya gelin. Çok güzel bir deniz ve hem sakin hem de gün batımı şahane. O yüzden bence en son köy burası da olabilir. Biz iyi ki böyle bir tercih yapmışız. Şimdi Ece'nin yanına doğru gideceğim. Onlar orada beni bekliyor. Keşke Ece de olsaydı burada ama işte Floppy burada çok zor, kayalık her yer. Ve geldiğimde bayağı da bir kalabalıktı. Bazen olmayınca olmuyor. Ne yapalım? Ya da bir şey almaktan vazgeçtik çünkü geç kaldık şu anda. Trene yetişelim. Yemek olayı çok şey değil. Zaten yarın floresan. İşte şimdi trene yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü tren önemli. Sonra kamp yerine de bir otobüs bulmamız gerekiyor falan filan derken evet, İtalya'nın biraz ulaşım olayları karışık arkadaşlar. Yani daha doğrusu bize çok karışık geldi. Almanya'dan sonra belki de o da olabilir, onun etkisi de olabilir. Neyse, İtalyan lezzetlerinden vazgeçtik onun için. Çünkü 2 saat yolumuzun uzamasını istemiyoruz gece. Yarın daha Fransa'ya gidiyoruz. Orada da bir şeyler tanıyabiliriz. Bir de şimdi koşacağım.